Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda çocuklarınızın özel günlerinde kolaylıkla yapabileceğiniz bir unicorn pasta tarifi veriyorum arkadaşlar. Özellikle keki ve kreması şahane oldu. Rengarenk görüntüsüyle de çocuklarınızın hoşuna gideceği, sevebileceği bir tarif. Hemen tarifime geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Öncelikle pastanın ganajını hazırlayacağım çünkü ganajı dondurucuda 1 saat soğutmam gerekiyor. Benim vaktim yok ama sizin vaktiniz varsa bir gece önceden bunu hazırlayıp dolapta da soğutabilirsiniz hiç dondurucuya atmadan. Cezvenin içerisine 200 ml kremayı alıyorum. Kesinlikle kaynatmıyorum ama kaynama noktasına gelene kadar ısıtıyorum. Çünkü çikolatayı içerisinde eriteceğim. Başka bir kasenin içerisine ısıttığım kremayı alıyorum ve üzerine 200 gramlık çikolata, bitter çikolata döküyorum. Ve bir spatula yardımıyla çikolata eriyene kadar karıştırıyorum arkadaşlar. Çikolatayı güzelce erittikten sonra kasesiyle birlikte dondurucuya atıyorum. Ve ben pandispanyamı ve diğer hazırlıklarımı bitirene kadar dondurucuda bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat. Pandispanya için ben 22 santimlik çember kullandım. Yani çemberi 22 santimlik olacak şekilde ayarladım. Ama kelepçe kalıp da kullanabilirsiniz. Aslında iyi kabarmış bir pandispanya için yumurtanın aklarıyla sarılarını ayırırız ve o aklarından elde ettiğimiz köpüğü söndürmemek için azar azar ilave ederiz. Ama bu tarifte yumurtaları bütün olarak ekledik kasenin içerisine. 6 adet oda ısısındaki yumurtayı kaseye kırdım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ettim. 1 fiske tuz, yarım çay bardağı da ılık su ekledim. Mikserin en yüksek devirinde çırpmaya başlıyorum. Ta ki 4 katı kadar kabarıp kasenin tamamını doldurana kadar. Burada bir paket vanilin ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Evet, gerçekten muhteşem kabardı. Bunu söndürmemek aslında buradaki amaç. Hemen eleyicimin içerisine 1,5 su bardağı un alıyorum. 1 su bardağı mısır nişastası. 2 çay kaşığı kabartma tozu. Evet, kuru malzemelerimi eleyicinin içerisine aldım. Bir elimle eliyorum, diğer elimle de dıştan içe doğru spatula ile karıştırarak yavaş yavaş hamura yediriyorum köpükleri söndürmeden. Burada aslında pandispanya yapımının çok güzel 2 tane püf noktasını veriyorum size. Yumurtaları çok güzel çırpmamız gerekiyor. Dedim ya 4 katına çıkana kadar sabırla 10 dakika mikserin en yüksek devirinde çırpmamız gerekiyor. Ta ki şu bembeyaz görüntüyü alana kadar. İkincisi de hamuruna azar azar kuru malzemeyi ilave etmemiz gerekiyor. Kesinlikle köpüğü söndürmememiz gerekiyor. Sadece bu 2 püf noktasına uyarsanız ve fırınınıza da sıcak fırına atıp da bir 40 dakika pişirirseniz kabarmaması, sünger gibi olmaması mümkün değil arkadaşlar. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Zil bildirimlerinizi açarsanız yüklediğim tariflerden haberiniz olur arkadaşlar. Beni Instagram'dan da Lezzetli Tezgah hesabından takip edebilirsiniz. Evet, kuru malzememi yavaş yavaş ekleyip karıştırdım. Daha sonra 180 derece alt üst ayar ısıttığım fırına gönderiyorum ve kapağını kapatıyorum. Hiçbir şekilde kapağını açmıyorum. Benim pandispanyam 40 dakikada pişmişti. Ganajımı dondurucudan çıkardım. İstediğim kıvama gelmiş ama kase değişimi yapacağım. Çünkü krem şantiyi ekledikten sonra bu kasede çırpmak zor olacak. Hemen kase değişimi yapıyorum, sonra çırpacağım. Kaseyi değiştirdim. Şimdi çırpıcıyla çırpmaya başlıyorum. Şu an kıvamı çok katı ama birazdan süt ve krem şanti ekleyeceğiz. Daha köpük köpük bu pasta arası kullanılan kremalardan elde ediyoruz aslında. Biraz çırptıktan sonra yarım çay bardağı toz krem şanti ekliyorum. Yarım çay bardağı da soğuk süt ekliyorum. Aslında bu kremayı biz hem pastanın ara katlarında hem de dış kaplamasında kullanacağız. O yüzden yoğun bir kıvamda krema istiyorum. Bu kremayı hem pastanın ara katlarında hem de dış kaplamasında kullanacağım için daha yoğun bir krema istiyorum. O yüzden paketin tamamını
döktüm içerisine ve çırpmaya devam ediyorum. Yani bir paket krem şanti, yarım çay bardağı da süt kullandım ve şu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ettim. Evet, kremam hazır. Gerçekten çok lezzetli bir krema oldu arkadaşlar. Yiyen herkes bayıldı diyebilirim. Bu kremayı mutlaka bir yere kaydedin, deneyin. Harika bir krema oldu. Hemen bu kremayı da buzdolabına kaldırdım. Şimdi pastamın en dışının beyaz olmasını istiyorum. E, Onu da krem şanti ile kaplayacağım. O krem şantiyi hazırlıyorum. Bir kasenin içerisine bir paket krem şanti ekledim. Bir çay bardağı da süt ekliyorum. Soğuk olacak sütümüz arkadaşlar. Hemen 5-6 dakika çırpıyorum ve onu da öyle buzdolabına aynı kasesiyle birlikte kaldıracağım. Burada çırpma telimi çıkarmıyorum artık çünkü tekrar bir krem şanti çırpacağım. Bu arada pandispanyam da fırından çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Bu pandispanya tarifini de bir yerlere kaydedin çünkü şiddetle tavsiye ederim. Özellikle yumurta aklarını sarılarını falan ayırmadığımız için çok kurtarıcı ve harika bir tarif. Telin üzerine ters çevirdim. Altındaki pişirme kağıdını sıyırıyorum ve bu şekilde soğumasını bekleyeceğim biraz. Pandispanyayı soğuması için bir yere kaldırıyorum. Farklı bir hazneye yine bir paket krem şanti aldım. Bir çay bardağı soğuk süt ekliyorum ve aynı şekilde çırpıyorum. Krem şantiyi böyle 3 tane kaseye ikişer yemek kaşığı olmak üzere bölüştürüyorum arkadaşlar. 4 farklı renk elde edeceğim. Renklerden bir tanesi de bu haznenin içerisinde kalacak. O yüzden 4 tane kase almadım. Şimdi haznenin içerisine 4-5 damla bu kırmızı gıda boyasından kullanıyorum. Aslında jel renklendirici galiba adı. Bu şekilde karıştırıyorum. 3 damla gibi gördüğünüz ama böyle büyük büyük damlalar gitti. O yüzden hani 4 damla diyor. Hadi 4 damla diyelim. Şu şekilde tatlı bir pembe renk oluşuyor arkadaşlar. Bunu karıştırdık, koyduk köşeye. Şimdi isteğinize göre, yani istediğiniz renge göre yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz. Burası gerçekten çok eğlenceli. Ben kendi istediğim renk olana kadar ekleme yaptım ve karıştırdım arkadaşlar. Buraları hızlandıra hızlandıra geçiyorum. Zaten hani o kadar önemli bir şey yok. Rengi ekleyip karıştırıyorsunuz istediğiniz renk olana kadar. Ben bu tarifte 4 tane renk kullandım. Sarı, yeşil, mavi ve pembe arkadaşlar. İsterseniz mor da yapabilirsiniz. Mavi ile pembeyi karıştırıp atıyorum. Farklı farklı renklerde elde edebilirsiniz. Veya bir sıkma torbasının içerisine mavi ile sarıyı karıştırıp ya da pembe ile yeşili karıştırıp sıkabilirsiniz. Ben farklı farklı 4 tane sıkma torbasının içerisine ayrı ayrı koyup hazırladım. Evet, artık süslemede kullanacağım renkli krem şantilerim de hazır. Bunları bir kenara alacağım. Daha sonra sıkma torbasına dolduracağım ben onları. Ama ondan önce boynuzuyla kulaklarını yapmak istiyorum şeker hamuruyla. Ben pembe ve beyaz renkleri kullandım. Eğer elinizde farklı renkler varsa kullanabilirsiniz. Çünkü unicorn her rengi içerisinde barındıran bir karakter olduğu için bence boynuz olarak her renk gider arkadaşlar. Hemen biraz pembe şeker hamurundan biraz da beyaz şeker hamurundan alıyorum. Önce bir yoğuruyorum arkadaşlar elimde şöyle. Daha sonra tezgahın üzerinde gördüğünüz gibi yuvarlaya yuvarlaya bir tarafı kalın bir tarafı ince olacak şekilde düzeltiyorum. İkisinin de aynı boyda olmasına özen gösteriyorum. Ve birbirlerine sararak bir boynuz oluşturacağım. Evet, ucundan birleştiriyorum arkadaşlar. Hamur zaten yumuşak olduğu için çabucak tutuyor. Alt tarafını makasla fazlalığını kesiyorum ve bir tane çöp şiş aldım. Kesinlikle taşırmadan, bir yerlerinden çıkarmadan dikkatli bir şekilde çöp şişi geçiriyorum boynuzun sağ başına kadar. Boynuzu hazır artık.
Şeker hamurlarımı yaptıktan sonra bir tabağın içerisine alıp buzdolabına kaldıracağım. Çünkü çok çabuk yumuşuyorlar. Kulaklar için de böyle göz kararı beyaz hamurdan alıyorum. Beyaz hamurla dış kısmını yapacağım. Pembe hamurla da iç kısmını yapacağım arkadaşlar. Pembe hamuru daha az kullanıyorum. Yine şöyle elimle biraz yoğuruyorum. Zaten çok yumuşak bir hamur. Pembe hamuru da yoğurdum. Şimdi beyaz hamurla ve pembe hamuru ikiye böleceğim. Çünkü iki tane kulak yapacağız. Önce bir yuvarlak şekil veriyorum. Daha sonra o yuvarlak şekli damla gibi bir şekle dönüştüreceğiz. Yani kulak oluşturacağız. Eğer elinizde damla şeklinde bir kurabiye kalıbı varsa onu da kullanabilirsiniz şekil çıkarmada. Pembe hamuru da ikiye bölüyorum. Yine elimle yuvarlayıp ona da damla şekli veriyorum. Tabii daha küçük olacak bir şekilde. Hamurları birbirine yapıştırmak için parmağımı bir kez suya batırıp beyaz hamurların üzerine sürüyorum ve üzerlerine pembe hamurları yapıştırıyorum ve alt kısmından şu şekilde kıvırıp sıkıyorum arkadaşlar. Zaten fazlalıklarını da keseceğim. Unicorn pastamın boynuz ve kulakları hazır. Kulakların altına da küçük bir kürdan tutturuyorum. Pastanın üzerine sabitlemek için arkadaşlar. İkisine de bir kürdan böyle batırıyorum. Daha sonra bir tabağın içerisine alıp buzdolabına kaldıracağım. Göz kısmını oluşturmak için siyah şeker hamurum yoktu. Onun yerine küçük bir parça beyaz şeker hamurunu aldım ve kakao ile birlikte yoğurdum. İstediğim koyu kahverengi rengi tutturana kadar yoğurmaya devam ettim. Evet, istediğim gibi bir renge ulaştım sonunda. Ve şu şekilde tezgahın üzerinde uzatıyorum. Göz kısmını oluşturacağım dediğim gibi. Biraz uzadıktan sonra kenarlarından kirpik kısımlarını keseceğim. Küçük minik minik alacağım arkadaşlar onları. Bu çıkardığım iki minik parçayla kirpik kısmını oluşturacağım. Tekrar uzatmaya devam ediyorum. Tam ortasından kesiyorum ve iki tane göz oluşturacağım. Diğer küçük parçalarla da kirpik oluşturacağım. Bu şeker hamurlarını da yine buzdolabına kaldırıyorum. Dört rengi de farklı farklı sıkma torbaların içerisine de aldım. Onları da buzdolabına kaldırdım. Şimdi artık pastayı yapma zamanı geldi. Aslında kekim hala soğumadı arkadaşlar. Yani aslında bir gece önceden keki hazırlayıp da biraz dinlendikten sonra pastayı yaparsanız çok daha iyi olur. Ben video çekeceğim için aynı gün yapmak zorunda kaldım. Üstelik hani gün ışığı gitmesin diye biraz da hızlı hareket ettim. Hatta şu anda hafif ılık yani sıcak diyebilirim. Biraz buzdolabında dinlenmesi bile ona çok iyi gelecek. Ama ben mecburum kesmeye çünkü saat bayağı geç olmaya başladı. Keki bıçakla üçe bölüyorum yani üç parça çıkarıyorum.
Şimdi ben pastayı evde yapıyorum ama başka bir yere taşıyacağım için kek taşıma fanusunun taban kısmının üzerinde yapıyorum. İlk çıkardığım dilimi en alta koyuyorum arkadaşlar ve bir şekersiz sütle ıslattım üzerine. Buzdolabından çıkardığım ganajdan üzerine ekliyorum ve bir spatula ile yayıyorum. Aralarında damla çikolata kullandım ben. İsterseniz muz veya değişik meyveler de kullanabilirsiniz. Orta parçasını alıyorum, şimdi üzerine ekliyorum. Yine sütle ıslatıyorum. Ve yine aynı işlemi tekrar ediyorum. Yine şu şekilde sıvayıp üzerine damla çikolata serpiyorum. Ve aslında pişerken en altta olan kısmını en üste götürüyorum. Daha düz oluyor çünkü. Ve bütün pastayı bu ganajla birlikte sıvıyorum arkadaşlar. Aslında bu ganajı sıvadıktan sonra bir iki saat buzdolabında dursa krem şantiyi sıvaması daha kolay olur arkadaşlar. Ama yine dediğim gibi acelem olduğu için ben biraz zorlandım. Çünkü beyazla kahverenginin birbirine bulaşma riski oluyor. Yine de yapabildiğim kadar yaptım. Gerçekten şu işlem çok zor. Çünkü biraz durması gerekiyordu, beklemesi gerekiyordu. Bekleyecek zamanım yoktu. Yine krem şanti ile bütün pastanın etrafını sıvıyorum. Evet, şimdi pastam hazır aslında. Artık süsleme kısmına geçiyorum. Unicorn boynuzunu taktım ama biraz kürdanı büyük geldi. Onun kürdanın altını keseceğim birazdan. Şimdi kulakları takıyorum. Evet, kürdanı biraz küçülttüm. Şimdi daha iyi oldu. Boynuzu ve kulakları taktıktan sonra istediğiniz gibi arkadaşlar, tamamen size kalmış. Krem şantileri, yani renkli krem şantileri istediğiniz gibi sıkabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi unicorn çok renkli bir karakter. O yüzden nasıl sıkarsanız sıkın, eminim çok güzel gözükecektir. Böyle renkleri karıştırıp en öne sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra da gözü için ayırdığım kısmı yapacağım. Gözünü yapıştırmak için herhangi bir şey kullanmıyorum. Çünkü gözleri krem şantiye rahatlıkla yapıştı arkadaşlar. Geri kalan süsleme sizin tamamen hayal gücünüze kalmış. Pastanın ön kısmına da top şeklinde olan renkli pasta süs malzemelerinden kullandım. Üstüne de aynı şekilde böyle gümüş renginden, yani gümüş, bronz, pembe karışıktı galiba bunlar. Bu şekilde süsledim arkadaşlar. Pastamın yapılışı bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki tariflerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.